1A sınıfından Caner Metin ile felsefe yapacağım. Felsefeyi sizlere Arjantin bardaklardan kana kana içiren 1A sınıfından Caner Metin kardeşinizden hepinize merhaba. Ayol hep keder, hep keder. Biraz da biz şöyle felekten bir şeyler koparıp birazcık sevinçli olmayalım mı? Bilmem kaç senedir şampiyonluk göremeyen Fenerbahçe taraftarı gibi kederden felç olmuş zihinlerle mi dolanak hep diyenlere ilaç gibi gelecek bir konuyla karşınızdayım. Bana kalırsa memleketin bir acayip zamanları olan ve göreli özgürlük ortamıyla 1960'lı yılların küçük bir örneğini anımsatan 2008-2013 yılları civarında sağlam reformist Marksistlerin bile bayağı ilgi alanına girmiş olan Spinoza hakkında birkaç kelam etmeye çalışacağım bugün affınıza sığınarak. Bunu da tabii rahmetli Spinoza amcamıza ait kaynaklardan değil, yıllar önce lan bu ne diye şöyle bir göz atıp bıraktığım ama yakın zamanda yeniden okuduğum Çetin Balanuye'nin Spinoza'nın Sevinci Nereden Geliyor kitabından aldığım bilgilerle yapmaya çalışacağım. Bu arada bu Spinoza sever ve Google'da aratınca adının altında filozof titri çıkan abimizin kitabını okumanızı öneririm. Zaten 150 sayfa bir şey, rahat, akıcı bir dille de yazılmış. Reels bakmalarınıza falan fazla ara vermenize gerek kalmadan okursunuz. Spinoza'nın kendi yazdıklarının Etikayı filansa aman diyeyim ağır gençler gelir, balataları yakarsınız. Şimdi bu Spinoza abimiz nedir, ne demiştir diye yıllardır benim aklımı meşgul eden bir şahsiyetti zaten. Bir de sevinç geçen sene berbat ötesi bir sezon geçiren Beşiktaş'ta birlikte ben de feleğin sillesini yediğim bir dönemden geçince dedim madem sevinçli bir abimiz bu Spinoza, gelsin beni de biraz sevindirsin. Peki en azından Balanuye'ye göre Spinoza'nın sevinci nereden geliyormuş ve kitaptan aldığım deyimle bu taşaklı abimizin yaşamı kavrayışını benimseyerek sevince dönüşmemiz nasıl mümkünmüş? Şimdi öncelikle hepimizin yaşamı kavramak için belirli varsayımlara sahip olduğumuzdan söz ediyor Balanuye ve aslında bu zararlı varsayımlardan kurtulmak gerektiğini söylüyor. Tabii aslında varsayımlar olmadan yaşamı kavrayamayacağımızı da, hatta Spinoza'nın da Etikayı bir geometrik kitabı gibi her bölümde kabul edilmiş varsayımları olan aksiyomlarını ortaya koyarak yazdığından söz ediyor. Burada Spinozacı bakış açısıyla zararlı ve vazgeçilmesi gereken varsayımlar olarak asıl öne sürülenlerse yaşamı kavramaya yönelik aşkıncı varsayımlar. Şimdi bu aşkınlık ve içkinlik meselesini kabaca anlatmam lazım. Aşkınlık dedikleri aslında genel olarak yaşamın ya da yaşamın herhangi bir boyutunun kaynağında doğaüstü, dünya dışı, üstün bir gücün çalıştığını varsaymak anlamında kullanılıyor. Bu mesela işte her şeyin üzerinde amaçlı ve sonsuz bir kudrete sahip olan bir tanrı tasviri de olabilir. Ya da mesela ay ben onunla sikiş filan düşünemem, ben onu dünyevi ve bedensel olanın ötesinde seviyor, akılla kavranamaz bir bağlılık duyuyorum falan gibi bir yaklaşım da olabilir. Ya da mesela ateist olabilirsin ama insan aklına da aşkın bir değer veriyor olabilirsin. Öncelikli olarak Spinoza babamızın bu tür aşkınlıklara ve aşkın varsayımlara kökten karşı olduğunu söylemek gerekiyor. Yani tam bir içkinci, hayatını gariban bir şekilde geçiren bu filozof dayımız. Peki bu içkincilik ne ola ki? Şimdi burada Spinoza'nın doğa tanrı dediği bir şey devreye giriyor. Aslında bu tanrı işi biraz kafayı karıştırabilir çünkü tanrı manrı değil, işte bildiğimiz doğa. Spinoza'ya göre her şey doğaya içkin olarak gerçekleşiyor. Doğa tanrı da aşkın bir güç olarak değil, bilinçli ve amaçlı bir eylem sergileyen bir güç olarak değil, zorunluluktan canlılığı, varlıkların karşılaşmalarını, güçlerini,
çözülüşlerini vesaire üreten bir merkez gibi görülüyor. Bir taş da, bir balık da, bir insan da doğa tanrıya içkin biçimde var kalışını sürdürmeyi belki de bir çeşit refleks olarak gerçekleştiren unsurlar olarak görülüyor Spinoza tarafından. Aslında yaşama dair günümüzün en geçerli bilimsel paradigmalarından olan Darwinci tasarım da bir tuhaf oldu. Darwinci dünya görüşüyle birebir örtüşen bir tasvir bu. Tabii biraz uyanık ve önceki bölümleri de dinlemiş kardeşlerim, Spinoza amcamızın da katı bir deterministik yaklaşıma, yani nedensellik taraftarı bir dünya görüşüne sahip olacağını çıkarmıştır. Ona göre bu alayımızın içkin olduğu doğa tanrının yaratısı yaşam, kırılamaz bir nedensellik ağının eseridir ve tabii böyle olunca özgür irade falan da fasafisodur, yanılsamadır, illüzyondur. Şimdi diyeceksiniz, sevinç bunun neresinde? İnsan kafayı yemez mi yaptığımı ettiğimi sandığım hiçbir bok aslında benimle ilgili değil. Öyle amaçsız bir nedenler ve sonuçlar zincirinin eserleri diye. Bir yanıyla haklı olur aslında insan kafayı yese böyle bir şeyden. Şöyle düşünün ama. Bu bakış açısı bizi sürekli arzularımızı denetim altında tutmaya çalıştığımız, bir tür sınava tabi tutulduğumuz, aşkın bir yaratıcıya korkuyla yaranmak için didindiğimiz, başımıza gelen her şeyden kendimizi sorumlu tutup suçluluk duyduğumuz bir kavrayıştan kurtarıyor. O zaman her altı yerim kardeş, ne olacaksa zaten olacak. Koy götüne rahvan gitsin rahatlığı mı bu peki? Bence biraz öyle ama tam da değil. Burada da sevince dönüşebilmek için elimizden geldiğince doğa tanrının o nedensellikler ağını kavramaya, kendimizce açığa çıkarmaya ve bunun rahatlığını yakalamaya çalışmamızı öğütlüyor gibi geliyor bana Spinoza. Şöyle düşünelim. Bir belgesel izliyorsunuz ve zalim aslan yavru bir antilopu kapıp parçalıyor, midesine indiriyor. Şimdi bu noktada hemen kova kova indirdiler yazıya, dut ettiler alkınalı tazıya, İş başa düşünce bakmaz kuzuya, kaç kuzulu ceylan, kaç avcı geldi. Türküsünü çığıra çığıra kederlenebilirsiniz ama işte bu ikisi de doğa tanrıya içkin olarak varoluş arzularını ortaya koyan bedenler ve birinin varoluş arzusu ve gücü diğerine baskın geldiği için böyle olduğu gibi serin kanlı bir tutumda geliştirebilirsiniz. Böyle yaparsanız kederden sevince yaklaşırsınız gibilerden bir şeyler söylüyor anladığım kadarıyla Spinoza'da. Akıl, beden, doğa, kültür gibi ikilikleri de reddeden bu amcamızın gayet rasyonel bir filozof olduğunu da söylememiz mümkündür diye düşünüyorum. Bunları bir ve bütün olarak Tanrı doğaya içkin kabul ediyor zira. Peki sevinci devşirmek ya da sevince dönüşmek için bunlar yeterli mi? Değil gibi. Burada da ereksellik üzerine söyledikleri devreye giriyor denebilir amcamızın. Ereksellik ne peki? Amaçlılık da diyebiliriz sanırım. Ne evrenin ne de ona içkin olan bizlerin herhangi bir aşkın amaca sahip olmadığını bilmek de yüreklere su serpen, kederden sevince doğru yol almamızı sağlayacak unsurlardan biri ona göre. Tabii tüm bunlar sevinçli de olsa tam bir edilgenliğe işaret ediyor gibi görünebilir. Nedensellik her şeyi belirlemiş. Amacımız da yok. El elde baş başta dünya sikime minare götüme. Ama öyle değil elbette. Anladığım kadarıyla Spinoza tüm varlıklar gibi bizim de kendi varoluşumuzu sürdürmek arzusu noktasında etken olmamızı, bu noktada bir güç arayışı içinde olmamızı ve kendimizi donatmamızı hem hak hem de evla görüyor. Bunu da ancak sevinçle yapabileceğimizi öne sürüyor. Keskin nedensellikler ağının ortasında ve başka güç arayışındaki bedenlerle sürekli etkileşim halinde olduğumuz için
bu bağımsız etken durumun kesintisiz biçimde sürdürülebilir olmayacağını ama doğa tanrının nedensellik ağını kavradığımız ölçüde de bu sevinçli etkinlik halini arttırabileceğimizi iddia ediyor sanki. Böylece ayrıca bir erdem arayışına gerek kalmadan erdemli bir şekilde yaşayabileceğimiz fikri de eserinin adının neden etika olduğu ve nasıl yaşamalı sorusuna verdiği yanıtı ortaya koymuş oluyor. Şimdi buraya kadar bence her şey güzel. Ama bir iki noktada itirazım var. Bir kere evet, saplanıp kalındığında keder insanı çürüten bir şey olabilir. Ama yaşam ya da Spinoza'nın doğa tanrısı bazı gayet meşru kederlenme kaynaklarını da bizlere sunmaz mı? Nedenini kavradık diye her şeye gülüp geçebilir miyiz? Ve bazen keder de üretici, yaratıcı, etken bir kaynak olarak iş yapmaz mı? İkincisi, bu kadar belirlenimlilik, bu kadar rasyonelite, yaşamın, evrenin hiçbir doğaüstü, mistik yöne sahip olmadığına ilişkin bir kabulde bir çeşit umutsuzluk kaynağı olmaz mı? İnsanı bir anlamda yaşama uğraşında verimsizleştirdiği söylenen çilecilik, yaşamla baş etmenin, sevinçle olmasa da başa gelenlere suhuletle katlanmanın bir aracı olamaz mı? Örneklerini gördüm. İnançlı insanların çok acı olaylar karşısında nasıl muazzam bir dirayet sergileyebildiklerinin. Ayrıca bir şeye daha itirazım var. İnsan gerçekten de doğaya bu denli içkin midir? İlla insan merkezli bir bakış açısıyla onu ve aklını yüceltmek zorunda değiliz. İnsanda bir bokluk, insanda doğanın geri kalanında görülmeyen bir rezillik yok mudur? Mesela doğada varoluş arzusunu ve gücünü sergileyen hangi varlık diğerine işkence eder? Yalanın, riyanın ustası, entrikalar, komplolar kuran, o yaşama arzusu ve güç istenciyle en yakınındakileri bile manipüle eden, canına okuyan insan, bu denli doğa temelli bir önerinin içinde erdemli bir yaşam kurabilir mi gerçekten? Bilemiyorum. Ama umutlu ve sevinçli olmak, hakikati karanlık da olsa kavramak için hiç durmadan uğraşmak noktasında Spinoza amcamıza katılıyorum diyebilirim. Aynı zamanda yaşama uğraşını sürdürme arzusu ve sevinci de beni cezbediyor, ne yalan söyleyeyim. Ama yüce bir amaç uğruna olduğuna en azından inanarak canını feda edenler de var. Bu da işin başka bir boyutu tabii. Yine de biz fazla da düşünüp suyu bulanıklaştırmadan alabileceğimiz her şeyden olduğu gibi Spinoza'dan da alalım sevincimizi. Yoksa misal Fener şampiyon olsun da sevinek diye bekleyenlerin görüyoruz halini. Kızmayın Fenerliler. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Bye.